Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk, çok şık, çok da güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Böyle açık sarı tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok da kolay bir model hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Bot patik tarzı yaptım. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı. Modelimiz bu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiği daha büyük yapmak isteyenler ön bölümü uzatabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de bu ön bölümdeki model sayısını eksiltebilir. Boyutunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyorum hanımlar. 12 ilmek olarak. Öncelikle bu şekilde 12 adet ilmeğimizi atacağız. 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar, geri döndük. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk sırada ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters ördük. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3. Bakın düz örüyorum bunları artık. 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. 12 ilmeği 6'şar 6'şar 2 şişe ayırdık. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında tığ yardımı ile ilmekler çıkaracağım ve şişime takacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz hanımlar. Bakın 4 ilmeğimiz oldu burada. Şu 5. şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, 2. ilmeğim, 3. ilmeğim, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm, ikinci şişimdeyim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik aynı yöne dolana dolana örülüyor böyle. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine öreceğim. Ve 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi örmüş oluyoruz. Evet, sonuncuyu da ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenarda yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız baktığımda sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeği de düz örüyorum. Yani artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim.
Yine sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. 4 dişimizde de artırma yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yapmıştık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 dişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 diş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek isterim. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet. Tekrar ilk şişime geldim. Şimdi tekrar artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmaları tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte modele başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelimize başlayacağız hanımlar. İlk şişimizdeyiz. Öncelikle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilk ilmek model bitene kadar düz örülecek. Model 3 ilmek ve katları üzerine kuruluyor hanımlar. Şimdi önde 3 tane ilmeğim var. Şu öndeki ilk 2 ilmeğin aradan girerek bakın ilmek içinden değil şu ara boşluktan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Bu sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü birden şöyle kesiyorum hanımlar. Tekrar 3 ilmek ile 3 ilmek oluşturduk. Bu şekilde. Şimdi tekrardan öndeki 3 ilmeğe aynı işlemi yapacağım. Şu öndeki 1 ile 2. ilmek. 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Buradaki öndeki 3 ilmek 3'ünü birden alarak keserek örüyorum. Tekrardan bakın 3 ilmekten 3 ilmek oluşturduk tekrardan. Şimdi öndeki 3 ilmeğe aynı işlemi uygulayacağım. 2 ara boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Sıradaki 3 ilmek 3'ünü birden kesiyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Yine öndeki 2 ilmek aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Sırada 3 ilmek var. 3'ünü birden şöyle keserek örüyorum. Bu şekilde. Sıradaki 3 ilmeği de aynı işlemi uygulayacağız. Bu rahat yapabilelim diye burada kalan son bir ilmeği ikinci şişime alıyorum. Bilek ayrımı yaparken bu ilmeği tekrar ilk şişimize koyacağız. Şimdi tekrar aynı modeli kuruyorum. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Sırada 3 ilmek var. 3'ünü birden topladım. Devam ediyorum. Önde 3 ilmek var. Şu ilk 2 ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyorum. Yeniden model yapacağız. Öndeki 2 ilmeğin şu ara boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum.
Şu öndeki 3 ilmeği aldım. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birden örüyorum. Devam ediyorum. 2 ara boşluktan girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki şu 3 ilmek 3'ünü birden topladım. Son bir modelim kaldı. Yine ara boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve kalan 3 ilmeğin 3'ünü birden şöyle topluyorum. Evet, modelimizi yaptık hanımlar. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin tabanında herhangi bir model yok. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. Modelimizin hepi topu bu kadardı. Tek sıradan oluşan modelimiz. Gayet şık, çok da gösterişli bir model. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de normal düz yani haroşa örüyorum. Evet, yeniden ilk şişimizdeyiz. Bir sıra model kurulumu yaptık hanımlar. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bakın sırasıyla ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Evet, ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bir sıra model kurulumu yapacağız. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. Model ördükçe kendini gösteren bir model. Evet, ilmeklerimizi ördük yine ön yüzde. Şimdi bakın henüz model kendini göstermiyor. Dediğim gibi ördükçe görünecek. Yine tabanımıza geldik. Tabanımdaki ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Evet, tabanımızı ördük hanımlar. Yine ön yüzdeyiz. Aynı modeli tekrar kuracağız hanımlar. Aynı işlemi yapacağız. İlk modeli yaparken ilk ilmeğimizi düz örmüştük. Bakın yine ilk bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan şu öndeki 2 ilmeğin boşluktan girerek bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeği keserek örüyorum. Aynı işlemi yapacağım yine. 2 ara boşluktan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve sıradaki şu 3 ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyorum. Yine ara boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Şu öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Yine ara boşluktan girip bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyorum. Bakın modelimizi kurduk, ikinci modelimizi. Evet. Diğer şişimde de devam edeceğim. Ara boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birden örüyorum. Modelimize bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Her 3 ilmeğe bu modeli kuruyoruz. Bakın tekrardan ara boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Ve öndeki 3 ilmeği topluyorum. Bakın şeklimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yine ara boşluktan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve sıradaki 3 ilmek 3'ünü birden topladım. Sonuncu modelimizde yine aynı şekilde yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de yine şöyle keserek ördüm. Evet, ikinci modelimizde yaptık hanımlar. Bakın model hafif kendini göstermeye başladı burada. Zaten dediğim gibi ördükçe model belli olacak. Geldik tabanımıza. Tabandaki ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz hanımlar. Tabanımızda model kurulumu yok. İlmekler düz örülüyor. Tekrardan diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine normal düz örüyorum hanımlar. Burası düz örgü olduğu için hızlıca geçiyorum. Çünkü bu tabanda anlatılacak herhangi bir model, herhangi bir detay yok. Bu şekilde. Tekrar ilk şişimize geldik.
Bir önceki sırada hanımlar model kurulumu yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Model bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Bakın ilmeklerimizin hepsini yine düz olarak örüyorum. Gayet kolay bir model. İlk defa 5 şiş patik yapacak hanımlar varsa da bu modeli tercih edebilirler. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Ve son 3 ilmek kaldı. Bunları da ördüm. Evet, ön yüzde ilmeklerimizi düz olarak ördük. Tabanımıza geçiyorum. Tabanımızda yine herhangi bir model kurulumu yok. İlmekler düz örülüyor. Evet, tabandaki ilmeklerim, ilk şişteki ilmeklerimi ördüm. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi ön yüze geçeceğiz. 3. modeli de kuracağız. Yine 3. modeli de birlikte kuralım. Model tamamen anlaşılsın. Evet, ilk şişime geldim. Şimdi yine 3. modeli yapacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ilk 2 modeli 3. de aynı şekilde yapılacak. İlk ilmeğimi yine düz örerek başladım. Bakın 3 ilmek var önde. Şu ilk 2 ilmeğin ara boşluktan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Sıradaki 3 ilmek, üçünü birlikte kesiyorum. Böyle. Yeniden şu ilk 2 ilmeğin ara boşluğundan girip ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Sıradaki şu üçlü ilmeğin üçünü birden topluyorum. Bu şekilde bakın. Bir diğerini yapacağım. Şu ara boşluktan girerek ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım ve öndeki 3 ilmeği kesiyorum. Şöyle bakın. Yine ara boşluktan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Şu üçlü ilmeği kesiyorum. Diğer şişimden devam edeceğim. Şu ara boşluktan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Şu öndeki üçlü ilmeği keserek örüyorum. Modelimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu 3. modelimiz. 3 kere aynı işlemi tekrar etmiş oluyoruz. Şöyle öndeki üçlü ilmeği kestim yine. Ara boşluktan girerek yine ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki şu üçlü ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde. Ve son 3 ilmeğimi de kestim hanımlar. Baktığımızda bakın 3. modelimizi de yapmış olduk. Modelin hepi topu bu kadar hanımlar. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ardından bu sıra model kurmuştuk. Bir sonraki sıra düz öreceğiz. Tekrardan ön yüzde aynı işlemi tekrar edeceğiz. 4. modelimizi kuracağız. Birlikte 3 modelimizi ördük, tamamladık. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 15 tane model yaptım. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben 15 model yaptım. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Sizler daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyebilirsiniz. Bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza giyin. Artık ön bölümünü daha mı kısa yapacaksınız, daha mı uzun, ayak numaranız kaç, ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben 15 yaptım ama belki siz 13 yaparsınız, belki 16 yaparsınız. Tamamen sizin ölçülerinize göre de farklılık gösterebilir. Bilek bölümüne kadar 15 yaptım ve bakın benim ölçüme göre de tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim, ardından buluşalım. Haroşalı boğaz kısmına birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim buraya, toplamda 15 adet modelimi kurdum. Şimdi 15. modelimden sonra da hanımlar bir sıra düz ördüm. Bilek ayrımını yapacağız. Bu aşamada hanımlar modelimizi kurarken birinci şişimizden ikinci şişimize modeli rahat kurmak için ilmek aktarmıştık. Şimdi bu ilmeği tekrar birinci şişime geri aldım. Şişlerimde yeniden 14'er ilmeğim oldu. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar, haroşalı boğazımızı yapacağız. İlk şişimdeki ilmeklerimin hepsini normal düz olarak öreceğim ilk aşamada. Arkada da sesler geliyor. Düğün varmış evin altında. Neyse, idare edin bugünlük. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçtiğimizde haroşalı boğazımız için buraya ilmek atacağız hanımlar. Şöyle bakın, dönüyorum. Şu ikinci şişime ilmek atacağım. 8 adet ilmek atacağım hanımlar. Şu birinci ilmeğim,
ikinci ilmeğim, üçüncü, dördüncü, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet ilmeğimi attım, geri döndüm. Şimdi haroşalı boğazımız için toplam 8 ilmek attık. Bu aşamada şöyle yapacağız hanımlar. İlk ilmeğimi alıyorum. 8 ilmek atmıştık. 7 ilmeği haroşa olarak öreceğim. 8. de kesim yapacağım. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Bakın ilk ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, ilmeklerimi örüyorum böyle. Şu dördüncü ilmeğim, 5, şu altıncı ilmeğim, şu 7. ilmeğim, 8. ilmeği örerken yanındakini de alıyorum, birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde şişimizde tekrar 14 ilmek kalana kadar kesimleri yapacağız. Kesimden sonra geri döndüm. İpim benden tarafta, bakın şu ilk ilmeği örmeden aldım. Kalan 7 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz yeniden. Ön yüzde kesimler yapacağız yine. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmekte yanındakini de alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ip benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 haroşa ilmeğimi örüyorum hanımlar. Haroşalı boğazımız bu şekilde yapılıyor. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8.'yi örerken öndekini de alıp birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndük. İlk ilmeğimi aldım. Kalan 7 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Tekrar geri döndük. Ön yüzde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Şimdi hanımlar burada 8 ilmek, burada 3, 6, 10 ilmek, burada 18 ilmek kaldı. Bak şurada toplam şöyle. Burada 14 ilmek kalana kadar buradaki kesimlere devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte burada toplam 14 ilmek kalana kadar haroşalı boğazımızın kesimlerini yapalım, gelelim. Evet hanımlar, kesimlerimi yaptım, geldim. Bakın şu haroşalı bölümde 8 ilmek var şurada. Burada da 6 ilmek kaldı. 14 ilmeğimiz kaldı yani. Artık kesim yapmayacağım, geri dönmeyeceğim. Şurada kalan 6 ilmeğimi de artık düz olarak örüyorum. Şu an ön yüzdeyiz. Haroşalı boğazımızın ilkini bu sol kenardan yaptık. Şimdi taban bölüme geçtim. Taban bölümde de yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birazdan sağ taraftaki haroşalı bölümü de yapacağız birlikte. Tabanımı ördüm. Bir diğer şişime geçiyorum. Burada da yine ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Tekrar ilk şişime geçiş yapıyorum. Burada da yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde. 14 ilmeğimin tamamını örüyorum. Evet hanımlar, şu 14. ilmeğimi de ördüm. Şimdi buraya sol tarafa 8 ilmek atarak haroşalı boğazımızı yapmıştık. Şimdi buradan itibaren tekrar 8 ilmek attığımız yerden 8 ilmek çıkaracağım. Bakın ilk ilmeğimi hemen şurada, bakın bir ilmeğim var. Şunun içine girerek çıkarıyorum. Burada model bütünlüğü görünsün diye, ayrık bir görüntü olmasın. Bakın tam olarak şu bölüm. Tam hemen şuraya girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarttım. Bakın aynı şişime ilmekleri çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim. İlmeğin iki kanadına birden girerek sırasıyla ilmekleri çıkartıyoruz. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7 ve hemen şuraya bakın, son kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek 8. ilmeğimi de çıkarttım. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, şu sol tarafı yaparken ön yüzde kesimler yapmıştık. Şimdi sağ tarafı yapıyoruz. Kesimler bu defa arka yüzde olacak. Kesim yerleri düzgün düşsün diye. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim. Burada da yine 7 ilmek öreceğiz. 8'de kesim yapacağız. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7.
8. ilmekte bakın ilmeğin yeni düzgün gelmediği için düzelttim. Yanındakini de alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Bu defa ip karşıda, ilk ilmeğimi örmüyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmekte hemen yanındakini de alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Tekrar geri döndük. Kesimden sonra geri döndük. Bu taraftaki kesimler de bu şekilde olacak hanımlar. Yine burada da 14 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edeceğiz. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri dönüyoruz. Patiğimizin sağ kenarını da bu şekilde örüyoruz hanımlar. Şöyle. Bakın kesim yerleri gayet düzgün düşüyor bu şekilde. Yeniden geri döndüm. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte şöyle ilmek önünü düzelterek tersten kesimimi yaptım. Bakın hanımlar, şeklimiz şöyle böyle devam ediyor. Şurada 8 ilmek var. Burada 4, 8, 10 ilmek de burada 18 ilmek. Burada da yine 14 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, bakın burada da kesimlerimi yaptım. 8 ilmek bu haroşala bölümde var. Şu kalan 6 ilmek de burada var. 14 ilmek kaldı. Artık kesim yapmayacağım için geri dönmüyorum. Bu defa arka yüzdeyim. Kalan ilmekleri de, kalan 6 ilmeği de ters olarak örüyorum. Haroşalı boğazımızı bu şekilde tamamladık. Tabandaki ilmeklerime geldim. Bunları da ters öreceğim. Artık patiğin devamında bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Kesim falan yok hanımlar. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarında 7'şer ilmek haroşamız var. O haroşaları haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Haroşalı boğazımız için 8 ilmek atmıştık. 7 ilmeği haroşa olarak kullandık. 8. ilmeği de kesimde kullandık. Kesimde kullandığımız ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunları düz olarak örüyorum hanımlar. Haroşalı boğazımız bu şekilde devam edecek. Şimdi bu aşamada şiş sayılarını da azaltalım. 3 şişle arkayı örmeye devam edeceğiz. Hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Şimdi şu diğer şimdiki ilmekleri de yine aynı şişle örmeye devam edeceğim. Şiş sayılarını azaltacağız çünkü burada. Bu şekilde. Evet, iki şişteki ilmekleri tek şişe topladık. Diğer şişime geçiyorum hanımlar. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. Bu iki şişteki ilmeklerimizi tek şişe toplayacağım. Önce buradaki ilk 14 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzdeyim, düz örüyorum hanımlar ilmeklerimi. Bu şişi de bırakıyorum. Kalan ilmeklerimi de yine aynı şiş ile örmeye devam ediyorum. Evet, son 7 haroşa ilmeğim. Bunlar da zaten düz örülüyor. Bilek ayrımına kadar geldik. Şiş sayılarımız da azaldı. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde sadece yanlardaki haroşalar haroşa örülecek. Arka yüzde olduğumuz için aradaki ilmekler de ters örülecek. Patiğimizin arkası artık bu şekilde devam edecek hanımlar. Ben patiğimin şu arka bölümüne, şu haroşalı ilmeklere başladığım yerden itibaren topuk bölümüne gelene kadar toplamda 20 sıra haroşa ördüm. Şu anda kaç sıra haroşamız olmuş? Bakın, haroşalı yere başladığımız tam orta burası. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşam olmuş. 12 diş daha haroşa öreceğim ben buraya. Bu aşamada sizler yine patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza bir ölçün. Ayağınıza giydikten sonra topuk bölümünü, arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur.
mutlaka ayağınıza ölçün. Size tavsiyem budur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şu bilek bölümünden itibaren burada 20 diş haroşam var. Şimdi bu aşamada hanımlar topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda şu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşayı örmüştük. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini şöyle kesiyorum. Buraya da zaten 24 ilmek ayırmıştık sol kenara. Burada da 24. ilmekte kesimimizi yaptık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenardaki ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Buralarda ters örüyorum. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeği öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. Buraya 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini kestim. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu ilmekler bitene kadar patiğimizin topuğunu tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu bu şekilde ördüm ve geldim. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, tığ ile kesim yapacağım şimdi. Gizli kesim yapacağız. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Gizli kesim tekniği bu şekilde yapılıyor. Böyle. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekil keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Ardından şuraya 2 tane zincir attım. İpimi de kestim burada. Şimdi hemen ipimizin ucunu birlikte gizleyelim. Ayak giydikten sonra bu ucumuz görünmesin. Şöyle arkaya zincir tekniğiyle düğümleyerek ucumuzu gizliyorum. Bu şekilde patiğimiz asla açılmaz, geri sökülmez. Böyle. Evet, çeviriyorum. Bakın hanımlar. Topuğumuz şöyle. Ayağı giydikten sonra zaten şöyle açılıyor. Dümdüz duruyor. İzi bile belli değil. Görüntü itibariyle patik böyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşunu da görelim. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet, patiğimizin duruşu bakın bu şekilde.
Harika bir model oldu. Çeyiz için oldukça uygun. Sade, şık bir model. Bakın topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.